Evet, merhaba arkadaşlar, eğitimlerimize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde, yani temrinimizde 3 fazlı asenkron motorun elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirilmesi. Şimdi asenkron motorların devir yönü değiştirmemiz için bizim herhangi iki fazının yerini değiştirmemiz gerekiyor. Bunu kumanda panosuyla yapacağız ve devremiz oldukça uzun ve bunun için elektriksel kilitlemede yapmamız gerekiyor. Çünkü aynı anda iki kontaktör çalışırsa fazlar çakışır ve büyük bir faciaya neden olabilir. Evet, buyurun. Şimdi bizim bugünkü temrinimiz bu. Şu yukarıdaki devreyi inceleyecek olursak. Devremizde iki tane kontaktörümüz olacak. K1, K2. K1 kontaktörü motorun güç devrenin şu kısmının kontaklarını kapatacak ve motoru L1, L2, L3 fazıyla U ve W uçlarına gelecek, çalıştıracak. K2 kontaktörü çalıştığı zaman ve K1'in de çalışmamış olması gerekiyor. Buradaki L1, L2, L3 görüyorsunuz. Pardon, L1, L3'e geçiyor. L2 fazı gene L2 ucunda. Yani L2 fazı direkt V'ye tekrar geliyor. L3 fazı U'ya geliyor. Yani burada L1 ile L3 yer değiştiriyor. L2 V'ye geliyor. L1 ile L3 yer değiştiriyor. Devremizde de şu şekilde sigorta aşırı akım koruma rölesi stop start K2 kontaktörünün kapalı kontağı. Şimdi burada elektriksel kilitleme şart. K1 ile K2 kontaktörü aynı anda devrede olursa gördüğünüz gibi iki tane fazlar çakışır ve kazalara sebebiyet, büyük faciaya sebebiyet verebilir. O yüzden elektriksel kilitleme yapılır bu tür uygulamalarda. Elektriksel kilitleme nedir? Çalışan kontaktörün, yani K1 ve K2'nin kapalı kontakları diğerinin önüne konulur. Yani K2 kontaktörünün kapalı kontağı K1'in önünde, K1'in kapalı kontağı K2'nin önünde. Umarım görmüşsünüz. Buradaki mantık şu: K1 çalıştığı zaman buradaki kontak açılır ve ne yaparsanız yapın K2'ye enerji gitmez. Tam tersini yapalım. K2 çalışırsa bu sefer buradaki kontak açılacak ve K1 hiçbir şekilde çalışmayacak. Ne zamana kadar? Ben stop'a basana kadar. Stop'a basacağım. Tekrar devre eski haline geri gelecek ve bu sefer öteki kontaktörü çalıştırabileceğim. Şimdi bizim burada 3 tane lambamız var. Biz bu 3 lambadan ilk baştakinin hattını kullanmayacağız. Sadece kırmızı ve yeşili kullanacağız. Yani kırmızı lamba çalıştığı zaman, yani K1 kontaktörü çalıştığı zaman kırmızı lambamız yanacak. K2 kontaktörü çalıştığı zaman, yani kapandığı zaman yeşil lambamız yanacak. Yani motor sola dönerken kırmızı yanacak, sağa dönerken yeşil yanacak. Panonun girişini de göstereyim size. Şu şekilde. Motor sola dönüyorken kırmızı yanacak, motor sağa dönüyorken yeşil yanacak. Onun dışında zaten önceki bildiğiniz devremiz. Şimdi devrenin daha iyi görünmesi açısından şu şekilde ikiye katlıyorum ve buraya koyuyorum. Bundan sonra yapacağımız şey kapakları açmak. Şimdi bu uygulamamız bizim şimdiye kadar yaptığımız uygulamalardan en uzunu olacak. Çünkü devremizin kumanda devresi birazcık uzun. Güç devresinde ekstradan bir kontaktör bağlantısı var. O yüzden biraz hızlı yapmaya çalışacağım ki video çok fazla uzun olup sizleri sıkmasın. İlk yapacağımız şey, şöyle göstereyim. L1 fazından aşırı akım koruma rölesinin 95 nolu ucuna bağlantı yapmak. Daha önce yaptığımız bağlantılardan. Evet, burası tamam. 95'e geldim. Daha önce bildiğiniz 95 nolu uç aşırı akım koruma rölesinin. Evet, vidamızı sıktım. Kanala yerleştirdim. Burası tamam. 95, yani 96'dan direkt stop'a geliyorsunuz. 96'dan direkt stop ucunun girişine. Evet, kablomuzu 96'ya bağladım. Hemen sıktı. Güzel oldu. Kanala giriş yaptım. Evet, kablomuz birazcık uzun olsun.
Stopumuz yukarıda. Bizim stop ve startlarımızın girişini hep biz sağ taraftan yapıyoruz biliyorsunuz. Ek alırken buna dikkat ederek ek alıyoruz ki karışıklık olmasın. Yoksa devre çalışmaz. Evet, kanalımızı tekrar kablomuzu güzelce yerleştirdik. Stop'tan sonra stop'un çıkışından birinci startın giriş ucuna bağlantı yapıyoruz. Şurada görüyorsunuz. Bu devrede daha önce de söyledim. Sütun gideceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Önce birinci sütun, sonra mühürleme, sonra ikinci, üçüncü sütun, sonra mühürleme. Stop'un çıkışından kablomuzu bağladım. Evet, sıktım. Kanala giriş yaptım. Ve birinci starta. Şöyle yapalım. Birinci startımız bu olsun. İkinci startımız da burası olsun. Çok fazla devrede uzamasın o zaman. Şimdi temrinde de start 1 diyor. Benim de birinci startım burası yazıyor. Birinci startımın çıkışından K2 kontaktörümün kapalı kontağına giriş yapıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Startın çıkışından K2 kontaktörünün kapalı kontağının girişine. Şimdi bu ilk bağlantı olduğu için herhangi bir kapalı kontak olabilir. Yani ne demek istediğim size şimdi anlatacağım. Evet, kanala giriş yaptım, yerleştirdim. Bizim kontaktör, aşırı akım röle bağlantılarımız hep yukarıdan. Evet, şimdi buraya gelelim. Bizim K1'imiz bu kontaktör, K2'miz de bu kontaktör. Bir tane kalem getirip yazayım, orada daha iyi anlayacaksınız. Ki karışıklık olmasın. K1, K2. Evet. K2'nin kapalı kontağı diyordu. Şimdi bizim kapalı kontağımız, şöyle göstereyim. Şurada bir tane var. Bir de şurada bir tane var. Hangisini kullanalım? Şimdi ben sinyal lambalarını hep şu yukarıya sinyal lambalarına bırakıyorum. Ki karışıklık olmasın. O yüzden ben şu kapalı kontağı kullanacağım. Kapalı kontağına giriş ucuna bağlantıyı yaptım. Evet, sıktım. Şimdi K2 kapalı kontağından çıkıyoruz. K1 kontak. Evet, K2 kontaktörünün kapalı kontağından çıkış bağlantısı yapıp K1 kontaktörünün A1 ucuna giriyoruz. Yani K2'nin kapalısından K1'in A1 ucuna giriş yapacağız. Evet, bir tane kablomuzu alalım. Bu kontağın çıkışı hemen aşağıda. Şuradan göstereyim. NC görüyorsunuz. Kablo, evet, vidamızı sıktık. Kanala yerleştirdik. Acaba yetecek mi diye bakıyorum. Yetmedi. Evet, daha uzun bir kablo bakacağım şimdi. Bunlar yetmedi. Evet, şu kabloyu deneyebilirim. Evet, kanala yerleştirdim. Ve A1 ucuna K1 kontaktörünün A1 ucuna bağlantımızı yaptım. Şu şekilde ve kanala da yerleştirdim. Şimdi bizim ilk sütunumuz bitmek üzere. En son A2 ucuna nötrü bağlayacağız. A2 ucumuz burada. A2 uçlarına her zaman nötr direkt bağlanabilir. Biz çünkü malzemeleri, yani röleleri hep faz ucundan kontrol ediyoruz. Yani A1 uçlarından kontrol ediyoruz.
Evet, nötrümüzü de bağladık. Şimdi sırada şuradaki sütuna geçmeden önce bir mühürleme. Mühürlemede görüyorsunuz K1 kontaktörünün herhangi bir açık kontağını start'a mühürleme yapacağız. Daha önce mühürleme yapmıştık. Yani bir tane start ucundan bir kablo. Startımız neredeydi? Startımız burası. Birinci startımız. Bunun giriş ucundan evet, birinci startımızın giriş ucunu bağladık. Kanala yerleştirdik. Panoya geçiyoruz. Geçiş yaptık. Nereye? K1 kontaktörünün açık kontağına. Şimdi K1 kontaktörünü şu şekilde göstereyim. Sinyal lambalarını biz yukarıdaki kontaklarımız bizim sinyal lambalarımız için. O yüzden mühürleme için de şuradaki açık kontağı kullanacağız. Evet, bağlantımızı yaptık. Vidamızı sıktık. Ve mühürlememizin ilk bağlantısını yaptık. Yani startımızın girişinden K1 kontaktörümüzün açık kontağın girişine bağlantı yaptık. Şimdi çıkış bağlantısını yapacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Açık kontağın çıkışını start'a kadar götürmektense az önceki K2 kapalı kontağının girişine bağlantı yapabiliriz. Yani şu kablo. Şu kablo zaten bizim start'tan geliyor. Şuradaki kablo zaten start'tan geliyor. O yüzden şuradaki çıkışı buraya bağlantı yapabiliriz. Bir tane bakalım bu yetişecek mi? Yetişebilir. Evet, mühürlemenin çıkışını açık kontaktan alıyorum. Vidamızı sıktım. Kablo gelmiyor. Kanala yerleştirdim. Nereyeydi? Kapalı kontağı. Şunu bir kenara kaydıralım. Biraz daha gevşetelim. Evet. Görüyorsunuz 2 tane yüksük kablo pabucu girdi. Ve bağlantımızı yaptım. Kanala girişi yaptık. Şimdi mühürleme de tamam. Sırada şuradaki sütun. Şuradaki sütunu için ne yapacağız? İkinci start. Yani ikinci startın girişini birinci startın girişinden alabilirim. İkinci startın girişini birinci startın girişinden alabilirim. Yani şuradan. Şimdi orada bir kalabalıklaşma var. O yüzden şöyle yapayım ben. Biraz kablo uzun olacak ama oraya bağlantı yapmayayım. Birinci startın girişinden kablo almayayım. Şuradan açık kontağın girişinden bağlantı yapayım. Yani az önce kullandığımız K1 kontağın açık K1 kontaktörünün açık kontağı burası. Buradan ek alıyorum. Çünkü start girişi birazcık kalabalık. Kalabalık olduğu için eki buradan aldım. Nereye? İkinci startımızın girişine. İkinci startımız burası. Şöyle göstereyim. Girişi neresi? Girişi ise şu sağ taraf. Evet, elektriksel kitlemede uygulama birazcık uzun. En ufak bir hatada devre karışabilir. O yüzden dikkat etmek gerekir. Evet, giriş ucumuzu yaptık. İkinci startımızın girişini bağladık. Çıkışını ise görüyorsunuz K1 kontaktörünün kapalı kontağı. Yani elektriksel kitleme yapacağız burada. Yapalım.
Evet, çıkışından evet, kablomuzu yerleştirdik. Evet, kanala giriş yaptık. K1 kontaktörünün açık kontağı, yani pardon, K1 kontaktörünün kapalı kontağı. Şurada bir tane kapalı kontak var. O kapalı kontağı kullanabiliriz. Evet, giriş ucunu bağladım. Kanala yerleştirdim. Şimdi çıkış, K1'in kapalı kontağın çıkış ucunu K2'nin A1 ucuna bağlıyorum. Yani K2 kontaktörünün A1 ucuna. Bir tane kablo alalım bunun için. Şöyle bir deneme yapayım. Bu yetmeyebilir. Evet, bu kablo da kısa. Şimdi bir kablo keselim. Evet, şimdi en son K1 kontaktörünün kapalı kontağının çıkışından, yani şuradan kanala giriş yaptık. Kanala ilerliyoruz. Buradan K2 kontaktörünün A1 ucuna. Evet, hızlı olması açısından kablo pabucu takmıyorum. Evet, K2 kontaktörünün A1 ucuna da bağlantımızı yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstereyim. K1'in kapalı kontağından K2'nin A1 ucuna bağlantıyı yaptım. Şimdi K2'nin nötr ucunu bağlayacağım. Hemen bağlantımızı yapalım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Baraya kadar gitmektense zaten baraya giden bir kablo var. O kablonun yanından ek alabiliriz. Yani şuradan ek alabiliriz. İki tane yol var. Nötr barasına da gidebiliriz. Oradan ek de alabiliriz. Kanal şişmesin diye. Biz buradan ek aldık. Şimdi sırada mühürleme. Yani K2 kontaktörünün açık kontağını ikinci starta paralel yapacağız ve mühürleme yapacağız. Yani K2'nin herhangi bir açık kontağının girişinden ikinci startın girişine bağlantı yapacağız. Evet, ben uzun kablo alalım. K2'nin açık kontağı dedik, yani mühürleme için. Evet. Mühürleme kontağımız bu olacak. Kanala yerleştirdik. Evet. Startımızın girişinden dedik. İkinci startımızın, yani şuradaki giriş. Evet. Giriş ucuna bağlantımızı yaptık.
kanalımıza yerleştirelim. Hatta şu kablonun fazlasını şuradaki kanalda biriktirelim. Kablo uzunmuş birazcık. Evet. Şimdi mühürlememizin giriş ucunu bağladık. Sırada çıkış ucunu bağlamakta. Yani K2 kontak açık kontağının, az önce mühürleme yaptığımız kontağın çıkışından ikinci startın çıkışına da bağlayabiliriz. Veya K1'in az önce kullandığımız şurada kapalı kontağın girişi. Yani şu. Şöyle göstereyim kontaktörden de. Yani şunun girişine de bağlantı yapabiliriz. O zaman mühürleme açık kontağından çıkıp buraya bir tane kablo getirelim. Çünkü yer var. Buraya kadar kablo getirmeye gerek yok. Bakalım bu da olmadı. Evet, açık kontağının çıkışından, K2 kontaktörün açık kontağın çıkışından K1'in kapalı kontağın girişinden ek alacağız. Şimdi çok fazla ek alımı olmaya başladı, fark ettiyseniz. O yüzden giriş ve çıkışlarınız her zaman belli bir hizada olsun. Yoksa devreniz çok karışabilir. Yani ben şu an girişler yukarıda olduğu için çok rahat giriş denildiği zaman buradan ek alabiliyorum. Benim çünkü bütün girişlerim yukarıda. Pardon, olmadı. Evet, bütün kablolarınızı bağlantı yaptıktan sonra bu şekilde deneyin. Evet, şimdi oldu. Şimdi mühürlememizin çıkışını, yani K2 açık kontağının çıkışını K1'in kapalı kontağının girişine bağladık. Ve kumanda devremiz buraya kadar bitti. Şimdi bir şurayı da bağlayalım. Sonra bir çalıştıralım bakalım, motoru çalıştırmadan önce. Şimdi geldik sinyal lambaların bağlantısına. Yani bir tane L1'den direkt K1'in açık kontağına giriş yapacağız. Herhangi bir. Sonra çıkışından lambaya. Şimdi burada siyah renk kablo kullanalım. Hatta kırmızı kullanalım. Şey olmasın. Uğraşmayalım fazla. Şuradan direkt evet, fazımızı aldık. Şöyle yapalım. Birinci hattı kullanalım biz. Birinci fazı kullanalım. Çünkü herhangi bir fazlar bir yerle denk gelirse faz çakışması olabilir. O yüzden kumanda devresinde hangi fazı kullanıyorsak o fazı kullanalım. Ki herhangi bir çakışma denk gelebilir. Kontakta denk gelebilir. Denk gelirse sıkıntı olabilir. O yüzden büyük bir problem. Evet. Bu kadar uzun kabloya da gerek yokmuş. Çünkü önce kontaktöre giriş yapacağız. O zaman benim kahverengi kablom var. Şimdi daha iyi oldu. Evet, fazımızı aldık. Kanala giriş yaptık. Şimdi bir daha göstereyim. K1'in açık kontağına giriş yapacağız. Hiç kullanılmamış bir açık kontak. Yani K1'in hiç kullanılmamış açık kontağı şu. NO yazıyor zaten.
görüyorsunuzdur. Evet. Açık kontağın çıkışından kırmızı sinyal lambasının girişine gideceğiz. Evet, bu bağlantımızı siyah kablo ile yapabiliriz. Evet, sağlam oldu. Şimdi evet, kablomuz epey uzun. Onu birazdan tedarik edeceğiz. Yapacağız. Evet, sinyal lambamızın ucu burada. Evet, kanala yerleştirdik. Şu uzun kısmı şurada biriktirelim. Evet, kırmızı sinyal lambamızın çıkış ucunu görüyorsunuz. Nereye? Nötre. Nötre gidiyoruz şimdi. Nötr bağlantımızı yaptık. Evet. Bağlantımızı yaptık. Şimdi panoya geçiş yaptık. Evet, nötr baramıza nötrümüzle bağladık. Evet, kırmızı sinyal lambamızın bağlantısını yaptık. Sırada yeşil sinyal lambasının bağlantısı var. Onu da şu şekilde göstereyim. K1'in açık kontağının girişinden K2'nin açık kontağının giriş kontağına bağlantı yapacağız. Yani şuradan şuraya bir kablo bağlantısı yapacağız. Evet, yapalım. Şu kablomuz gayet güzel. Zaten şurada da evet, ekimizi aldık açık kontaktan. Kanala giriş yaptık. Kanaldan çıkış yaptık. Ve diğer K2 kontaktörünün açık kontağına bağlantımızı yaptık. Şimdi açık kontağın çıkışından, K2'nin açık kontağın çıkışından yeşil lambasının girişine. Onun için de bir tane kırmızı kablo kullanalım. Farklılık olsun. Evet, bu kablo da birazcık uzun. O yüzden önce bağlayayım. Sonra kanalın içinde yok ederim. Evet, bağlantımızı yaptım. Panoya geçiş yapıyorum. Evet. Şimdi bir tek yeşil sinyal lambasının nötr ucu kaldı. Şimdi o nötr ucu için diğer uçtan ek alabiliriz. Evet, kablomuzu bağladık.
kanalı da yerleştirdik. Burayı da yerleştirdik. Tamam. Buraya kadar kumanda devresi bitti arkadaşlar. Şimdi güç devresine geçmeden önce kumanda devresi çalışacak mı? Onu bir kontrol edelim. Ondan sonra güç devresine geçelim. Evet, bir enerji verelim. Kumanda devresini kontrol edelim. Kumanda devresi çalışıyorsa eğer güç devresine geçiş yaparız. Evet, bizim stopumuz buydu. Birinci startımız burasıydı. Birinci startımıza bastık. Motor sola dönüyor. İkinci startımıza bastığımızda ikinci lambanın yanmaması gerekiyor. Doğru bir şekilde şu an yanmıyor. Eğer yanarsa fazlar çakışır. Ne zaman bu diğer devirde çalıştırabilirim? Ta ki bunu benim kapatmam gerekiyor. Şimdi bastığım zaman evet, şu an lambamız yani motorumuz sağa dönüyor. Yani lambamız yanıyor. Birinci starta bastığımda da bu sefer diğer lamba yanmıyor. Yani motor sola dönmüyor. İki starta bastığımda ikisi de yanarsa büyük bir problem var demektir. O yüzden biz bunu elektriksel kilitlemeyle engelliyoruz. Şimdi güç devresine geçiş yapalım. Evet. Evet, güç devresinde önce bizim daha önce yaptığımız 3 fazı direkt K1'in açık güç kontaklarına giriş yapacağız. Yani K1'in şuradaki açık kontaklarına, açık güç kontaklarına giriş yapacağız. Çıkış uçlarından ise aşırı akım koruma rönesine. Çıkış uçlarından ise aşırı akımın giriş uçlarına giriş bağlantı yapacağız. Sonra bunun çıkışından da doğru motora. Bu kısmı bitirelim, sonra şuraya geleceğiz. Evet. Birinci fazımızdan ya da birinci baramızdan birinci faz bağlantısını yaptık. Kanala yerleştirdik. Kanaldan geliyoruz. Nereye? K1 kontaktörünün açık güç kontağına. Burayı sıktım. Ve kanala yerleştirdim. Sırada ikinci fazımız, yani ikinci baradan şuradan alabilirim. Evet, ikinci baramızdan da bağlantımızı yaptım. Kanala giriş yaptım. Ve birazcık burası sıkıştı. Yani en baştan itibaren çok dikkatli bir şekilde kablolama yapmak gerekiyor. Yoksa buralar çok sıkışmaya doğru gidiyor. Evet, ikinci fazımızı da bağladım. Şimdi sırada üçüncü fazımız. Üçüncü fazımız zaten direkt kırmızı faz. Kırmızı kabloların olduğu bara. Kanala giriş yaptım. Ve üçüncü açık güç kontağımız burası. Burayı da sıktım. Evet, şimdi buranın çıkışlarından aşırı akım koruma rölesinin giriş ucuna bağlantı yapacağım. Evet, biri bağladım. İkinci fazı da bağladım. Şimdi sırada üçüncü faz. Buradan birazdan ek de alacağız.
Buralar iyice karışabilir. Evet, 3 kablomuz da gelmiyor. 1 2 3. Evet, birinci fazımızın kablosunu bağladık. Sırada ikinci fazımız. Evet, ikinci fazımızı da bağladık. Şimdi sırada üçüncü faz. Evet, sağlam oldu. Onları en son bir daha düzenleyeceğiz. Şimdi sırada aşırı akım koruma rölesinden motora bağlantı yapıyoruz. 3 fazımızı bağlayalım. 3 fazımızın kablosu da burada. Evet, bu bir. Evet, motor klemensimizden kablo çıktı. Evet, birinci klemensimiz tamam. Şimdi sırada ikinci fazımızın bağlantısında. Evet, burası da tamam. Şimdi üçüncü fazımızda. Evet. Aşırı akım koruma rölesinden L1, L2, L3 fazlarını motor klemenslerine bağladım. Şimdi bizim güç devresinde 3 fazın birinci sütunu bitti. Şimdi sırada, yani K1 kontaktörü çalıştığı zaman motor bir yöne doğru dönecek. Şimdi sırada K2 kontaktörü çalıştığı zaman iki fazın yerini değiştirecek olan K2 kontaklarına giriş yapacağız. Yani
birinci açık kontaktan üçüncü açık kontağa şu an bağlantı yapacağız. Yapalım bağlantılarımızı. Yani şu birinci açık kontağın, yani az önce kullandığımız birinci açık güç kontağın girişinden, evet şu an gelmiyor. Kanalımıza giriş yaptık. Evet, burası da sağlam oldu. Evet, birinci açıktan üçüncü açığa bağlantı yaptık. 2'den de 2'ye. Burada siyah kablo kullanacağız. Siyah kablo için şöyle bakıyorum. Küçük bir kablo yok. O zaman hemen oluşturalım. İkinci fazımızın kablosunu yaptık. İkinci ekimizi ikinci açık kontağından K2'nin ikinci açık kontağına giriş yapacağız. Ama burada epey işler karıştı. Evet, gayet sağlam oldu. Kanala giriş yaptık. K2'nin ikinci açık kontağına da giriş yaptım. Şimdi burada her defasında bir kontrol etmeniz gerekiyor. Kablolar çıkarsa nereden çıktığını bilemeyebilirsin. Şimdi geldik üçüncü açık kontağa. Şöyle göstereyim. Üçüncü açık kontağı ise üçüncü açık kontağın girişinden K2'nin birincisine, yani şuradan şuraya bağlayacağız. Gördüğünüz gibi zaten yan yanalar. Evet, vidamızı tekrar gevşetelim. Evet, kanala giriş yaptım. Uzun geldi. Evet. Şöyle kullanalım. Burası da tamam. Evet, girişleri bağladık arkadaşlar. Şimdi sırada çıkışları. Çıkışlarda ise şöyle yapacağız. Burada L2 zaten tekrar V'ye geliyor. Yani L2 fazı K1'de de K2'de de tekrar V'ye geliyor. Burada olay nerede gelişiyor? Olay L1 ve L3'te. Yani L1 fazı U'ya direkt geliyor K1 çalıştığında, ama K2 çalıştığında W'ye geliyor. Yani L1 ile L3'ün yerini değiştiriyor. Onu da nerede değiştiriyor? Girişte. Fark ettiyseniz 1'i 3'e bağladı. O yüzden tekrar 3'ü gidip 1'e bağlamayacağız. Çünkü tekrar L1'i L1'e vermiş oluruz. Ne yapıyoruz biz? L1 buradan alıyoruz. 3'e veriyoruz. Yani 1, 2, 3 sırayla 1, 2, 3'e bağlayacağız. Şimdi birinci fazımız bizim kırmızıydı. Bir tane kırmızı kablo alalım. 1'i 1'e bağlayacağız çünkü. Şu şekilde. Birinci fazımız, yani şu girişteki fazımız kırmızıydı bizim. Burada bir
Evet, gayet sağlam oldu. Bu bağlantımızı yaptık. Sırada 2'yi 2'ye bağlamakta. İkinci fazımız burada siyahmış. O zaman siyahımızı bağlayalım. Evet, kanala giriş yaptık. Bizim burada boşluk, ikinci açık kontağımız burası. Evet. 2'yi de 2'ye bağladık. Şimdi sırada üçüncüye bağlamak. O da kahverengi kablomuz. Şimdi farklı renk kullanmamızın en büyük avantajını burada görüyoruz. Size de anlatacağım hemen. Evet. Evet, şimdi şöyle aşağıdan bakalım. K1 çalıştığı zaman kahverengi, siyah, kırmızı gidecek U ve W'ye. K2 çalıştığı zaman kırmızı, siyah, kahverengi fazları gidecek. Yani kırmızı ile kahverengi görüyorsunuz, yer değişiyor. Şimdi buraya kadar güç devresini de tamamladık. Uzun bir uygulama oldu. Sizin de bu uygulamayı yaparken bağlantılarımızı yaptık. Şimdi kanallarımızı kapatalım. Elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme uygulaması en zor uygulamalardan bir tanesi bizim temirlerimizde. O yüzden dikkatli ve sağlam gitmek gerekiyor. Bu işin geri dönüşü yok. Yani hata yapılırsa eğer bütün devre bir daha sökülmek zorunda kalır. Çünkü çok karışık. Şimdi kablo spirallerimizi sarmamışız. Onu saralım. Evet. Evet, alttaki spiralimizi sardık. Şimdi ortadaki spiralimizi saralım. Şuraları da kapatalım. Evet. Tamam. Evet, burayı da sardık. Şimdi en soldaki kanalımızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, 3 fazlı asenkron motorun devir yönünü elektriksel kitlemeli olarak değiştirmek uygulamasını yaptık. Şimdi enerjimizi verelim. Evet, enerjimizi verelim. Ve motorumuzu çalıştıralım. Şu şekilde. Buradaki malzemeleri koyalım. Evet, 3 fazlı asenkron motorumuz bu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim.
Birinci startımız, birinci stopumuz, ikinci startımız. Birinci startımıza basalım. İkinci startımıza bastığımızda görüyorsunuz herhangi bir şekilde çalışmaması gerekiyor ve çalışmıyor. Eğer çalışırsa iki tane faz karşılıklı çakışabilir ve elektrik kazalarına sebebiyet verebilir. İkinci starta basmamız için ne yapmamız gerekiyor? Birinci stopa basmamız gerekiyor. Tekrar bu sefer ikinci starta basalım. Sağa doğru dönüyor. Sola doğru dönüyor. Görüyorsunuz zaten sinyal lambalarımız da çalışıyor. Motor sola dönüyor. Bakalım. Evet, motor sola doğru dönüyor. Motor sağa doğru dönüyor. Bakalım. Evet, motor sağa doğru dönüyor. Evet arkadaşlar, bugünkü uygulamamız buraya kadardı. Devrimlerimiz arasında en uzun olan, en karışık olan buydu. Bu videoyu muhakkak izleyin ve dikkatli bir şekilde uygulamalarınızı yapın. Görüşmek üzere.